Bugün sizlere çok ucuza alabileceğiniz bir portre canavarı lens tanıtacağım. Evet, daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi ilk fotoğraf makinenizi aldığınızda fotoğraf makinesinin üzerinde gelen lensten sonra aldığınız ilk lens 50 mm 1.8 lens. Neden peki böyle? Birincisi, lens çok ucuz. Yani bu fiyata bir lens satıldığına ve kaliteli bir lens satıldığına inanmak bile bayağı güç. Bu lensin şu anki ikinci el fiyatı 200-250 lira civarında. Gidip sıfırını almayın kesinlikle. Gidin sahibinden.com'dan mutlaka ikinci el kutulu bir tane bulmaya çalışın. Çok var. 200-250 lira dediğim gibi bir fiyata. Malzeme kalitesi çok iyi. Çok sağlam bir lens. Çok hafif bir lens. 155 gramlık bir lens. Yani cep telefonunuz kadar ağır. Ayrıca çok ilginç bir durum var. 50 mm lensler arasında en keskin lens bu lens. Yani Nikon'un ürettiği 50 mm 1.8 ve 1.4 lenslere baktığınız zaman en keskin lens bu. Yani bu 250 liralık lens. Çok şaşılacak bir şey. Daha önceki videolarımı hatırlarsanız portre çekerken en çok kullanılan lensler tanıtmıştım. 85, 135 mm ve 70-200 diyeyim. Bir başka çok kullanılan lens de bu 50 mm lenstir. Bunu da dahil edebilirdik kesinlikle. 50-1.8 lens de portre için gayet kullanılır. Lens otofokus bir lens, manuel fokus değil. Ama her Nikon body'de otofokusu çalışmıyor. Çünkü Nikon makinelerde bakın burada bir tane vida var. Fokus motorunun hareket ettirdiği bir fokus vidası var. D3000, D5000 serisi kameralarda kamera içerisindeki fokus motoru olmadığı için bu lens manuel çalışır. Ama her zaman söylediğim gibi manuel lenslerden çekinmeyin. Lütfen manuel lensler kullanın. Çünkü makineniz size manuel fokus yapmakta yardımcı oluyor. Bunu manuel fokusla ilgili bir video yapmayı planlıyorum. Orada anlatacağım. Lensin bir tek bence problemi var. Biraz ışığa doğru tuttuğunuzda fazlaca kontrast düşüyor. Bence tek problemi o. 50 mm lenslerin aslında çok ilginç bir özelliği var. Lensin arkasına uzatma tüpü taktığınızda, makro tüpü taktığınızda bu lensler 1'e 1'den daha fazla bir büyütme oranına sahip oluyorlar. Yani 50 mm'lik bir lens alıp yanına da 50 liraya falan bir şey alırsanız, uzatma tüpü, makro tüpü alırsanız aynı anda iki lens almış gibi oluyorsunuz ya da iki işe birden yarayan lens almış gibi oluyorsunuz. Bir tane portre lensi canavar gibi, bir tane de makro lensiniz oluyor ki 50 mm makro lens için gayet aslında güzel bir çalışma aralığı crop sensörlü makineler için. Çok ilginç bir şey daha bu lensin ne kadar kaliteli olduğunu anlatmak için söyleyebileceğim çok önemli bir şey daha. Bu lens 24-70 2.8 lensten daha keskin bir lens. Ve 24-70 bakın bu lens şu anda 3000 liraya falan alabileceğiniz bir lens. Bu 250 liraya alabileceğiniz bir lens. Tamam, bu bir zoom lens. 24'ten 70'e kadar sabit 2.8 aralığı destekliyor. Çok iyi bir lens. Okey. Kesinlikle 24-70 kötülemiyorum burada. Ama 250 liraya alabileceğiniz bir lensin ne kadar kaliteli olabileceğini göstermek için çok iyi bir örnek. 2.8'e getirdiğiniz zaman, bunları aynı şarta getirdiğiniz zaman, bunu da 50 mm'ye getirdiğiniz zaman bu lens daha keskin. Bu lensten. 250 liralık bir lens 3000 liralık bir lensten daha keskin. Benim videolarımı biliyorsunuz, ben biraz ekonomi yapmak ve fiyatıyla ve kalitesiyle daha çok öne çıkan lensleri tanıtmakla biliniyorum biraz. Ve gidip de en pahalı lensleri almayı önermiyorum hiçbir zaman. Her zaman kalite ön planda ama o kaliteye ulaşabileceğiniz başka bir alternatif, daha ucuz alternatif varsa o lensi almanızı tavsiye ediyorum her zaman. 1.8'de de böyle bir lens.
İleride bir video daha yapacağım yalnız. Ondan bahsetmek istiyorum. Bu lensten daha ucuz ve bundan birazcık daha az kaliteli. 70'lerden kalma E serisi bir 1.8 50 mm 1.8 lens var. O da 100 lira. 100 lira civarında bulabiliyorsunuz. Artık ortalıkta pek kalmadı galiba. Ama onun videosunu da yapacağım. Belki bu ve o lensi karşılaştırırız. Portre çekeriz aynı durumda. E serisi o da. Daha eski. Evet, şimdi bir model bulduk kendimize. Bakalım 250 liraya neler elde ediyoruz. Tekrar merhaba. Bahsettiğim gibi örnek fotoğrafları çektik. Modelim olduğu için Ferzi'ye çok teşekkür ederim. Şimdi birinci bahsetmek istediğim konu, hani videonun başlarında bahsetmiştim. Lens biraz fazlaca flare yapıyordu. Evet, siyah olması gereken objeler bakın ghosting'den dolayı bir ışık kaynağına doğru fotoğraf çektiğimiz için kontrastı düşüyor. Şimdi biraz zoom yapalım. Bir de lensin ne kadar keskin olduğundan bahsetmiştim. Şurada hemen hemen aynı pozun olduğu iki fotoğraf var. Bunları karşılaştıralım birbirleriyle. Sol taraftaki f2.8, sağdaki 1.8'de. Şimdi burada 2.8'de ne kadar toparladığını görüyorsunuz. Kontrastımız daha iyi. O kadar flare etmiyor. Çözünürlüğün daha iyi olduğunu gösterebilir miyim bilmiyorum. Çok hızlı bir çekimde ve benim de hatamdan kaynaklanan işte bazı fluluklar var. Bakın 1/50'de çekmişim ve yeterince keskin değil. Fokusu doğru yapamamışım. Ama yine de lensin ne kadar keskin olduğuna dair bir örnek var elimizde. Bakın f2.8'de çektiğimiz fotoğraf bu. Sağdaki de 1.8. 1.8 için pek iyi örnek değil ama lens zaten 1.8'de çılgınlar gibi net değil. Mesela bakın bu f1.8'de çektiğim bir fotoğraf. Bu fena değil. Görüyorsunuz. Nispeten lokal kontrast gayet iyi. Burada kirpikleri görüyoruz yine. Ama bahsettiğim gibi hızlı bir çekimde. O yüzden benim de hata yaptığım yerler oldu. Ayrıca çekim yaptığımız ortamda çok da iyi bir ortam değildi ışık açısından. Bakın bunu f1.8'de bile 1/160 çekebilmişim. Burada yine ghosting, ışık kaynağına karşı fotoğraf çektiğimizde kontrastın düştüğünü gösteriyorum. Ama bir yandan bu da sonuçta işinize yarayabilecek bir özellik. Özellikle güneşe karşı fotoğraf çekip o kontrastı düşürerek portre fotoğraflarında hoş olabilecek bir efekt elde edebilirsiniz. Çoğu profesyonel fotoğrafçı da bunu kullanır. Evet, bu fena değil. Ten üzerindeki dokuları görebiliyoruz. Burada biraz mesela elbiseye doğru bakalım. Yine bütün elbisedeki detayları net bir şekilde görebiliyoruz. Evet, biraz da burada lensin ne kadar vinyet yaptığını dair fotoğraflarımız var. Bakın bu 1.8. F2'de 1.8'e göre şöyle ileri geri yapacak olursam biraz temizleniyor. F2.8 gibi nispeten az bir problem var. F4 gibi artık vinyette problemimiz kalmıyor. Da şöyle yapalım. F4 olanıyla birlikte karşılaştıralım. 1.8, 4. Çok normal. 1.8 bir diyaframlı bir lenste olabilecek bir problem vinyet ve aslında vinyet kolaylıkla Lightroom'da halledilebiliyor. Background'un flulaşmasıyla alakalı bakın 50 mm 1.8 lens, 250 liralık bir lens ve background gayet flulaşmış. Çok parlak olan yerlerin kenarları biraz keskin bence. Bizim aslında pek sevmediğimiz bir şey bu. Yani bokeh yuvarlaklarının kenarının sertleşmesi. Bundan pek hoşlanmayız. Ama arkayı flu yapabiliyor olmak. Bakın burada öyle bir problem yok. Tertemiz ve krem gibi bir background var. Ve konuyu izole edebilmişiz background'dan.
Aynen burada da o şekilde. Evet, 2.8 örnekler bunlar. Evet, gördüğünüz gibi lens gayet muhteşem bir iş başarıyor bence 250 liralık bir lens için. Daha pahalı lenslere göre bence onlarla hemen hemen aynı kalitede. Ve bakın burada benim hatam. Buradaki bulanıklık, benim elim titremiş. Fotoğrafı yeterince net çekememişim. Yine aynı şekilde. Bahsettiğim gibi biraz karanlık bir ortamdaydık. F2.8'de ISO 900'de çekmişim ve 1/50'de çekebilmişim. Yine bence güzel çekebilmişim. Sonuçlar bu şekilde. Tekrar edeceğim. Lens 250 liraya alabileceğiniz muhteşem bir lens ve kit lensinizden sonra hemen almanız gereken bir lens. Eğer o profesyonel fotoğraflarda görmeye alıştığınız konuyu izole etmek için arkayı flulaştırma gibi bir özelliğe ihtiyacınız varsa bu lensi çok ucuza satın alarak bunu karşılayabilirsiniz, bu ihtiyacınızı. Dediğim gibi muhteşem bir lens. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, bugün benim 250 liralık portre canavarı diye nitelendirdiğim Nikon'un 50 mm 1.8D serisi lensini inceledik. Videomu beğendiyseniz lütfen likelayın. Kanalıma üye olun ve videoyu paylaşın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.